Hazırım. O zaman bir parfüm mü alıyoruz? Yani kendimi ne zaman böyle sen çeksen şey gibi, influencer gibi hissediyorum. Şu an çok ayıp bir şey yapılıyor. Can tütün alıyor. Yani bu gerçekten asla yapılmaması gereken bir şey. Ciğerinize zarar vermek kendine saygısızlığın bir göstergesidir. Bırakamıyorum diye de bahane üretmeyin. İradeniz zayıfsa ne yapabilirim? Zayıfım abi. Dokunmak bile istemiyorum buna. Gerçi bunların ana vatanına gitmiyor muyuz ya? Burada daha uygun olabilir mi ama? Brezilya ana vatan değil ama Avrupa ülkesi var değil mi? Bunlar Meksika'da. Yani Guatemala. bölge değişiyor. Nikaragua, Meksika'da var. Brezilya Tütün zararlı diyen adam şu an kuru alıyor. Şu yüzden kalite diyorsun yani. ya bulamıyorsunuz. Bir, kaliteden ziyade piyasayla alakalı. Bulunabilirliği sıkıntı. Benim için kalite önemli. Şimdi kahve götüreceğim, ayıp olacak adamlara. Ya bizim kahvemiz var burada. Aynen. Ama bir dakika mesela Türk kahvesi gibi çekilmiş değil onlarınki. Bak telveli falan satılan şey var. Aa çok iyi. Telvesiyle beraber satıyorlar. Kahvenin başkentine kahve götürmek. Bize de buradan gelmiyor mu? Bu nerenin kahvesi? Bu ayrı, bu şeydir, Kuzey Afrika'da değil mi? Normal kahvesi. Türkiye'de Böyle götürmüyor mu ya? kahvenin- Türkiye'de kahve içmek. Türk kahveleri Brezilya'dan geldiğini düşünmüyorum. Bu bence Kuzey Afrika'dan, Etiyopya'dan falan geliyor olabilir. Ha öyle olabilir. Güney Afrika'da olabilir. Güney Afrika'da Evet. olabilir. Abi önemli olan bu Ya kahvenin cinsi değil. Kahvenin yapılış şekli. Tamam al onu al. Hikayesi, storytelling. Otantik aynen. Aynen, otantik. Gayet güzel. Ceviz sucuk. Bunu Humberto'ya veririm, ne için kullanıldığını da anlatırım. Daha bir şey alacak mıyız? Yo yeter. İşte bu Hazar Baba. Reklamımızı yapalım. Aynen öyle. Ne olarak kanal, vlog falan bir şey mi çekiyorsunuz? Aynen YouTube öyle. falan. Hustle Club. Hustle Club. Bir şey olmaz ya. Bunları nereye Poşet atıyorsun? var mı? Ufak bir tane. Aynen bir ufak poşet var. Tuz, karamel, çikolatalı farklı. Çok iyi, çok iyi. Bunlardan da Abi teşekkür Teşekkür ederim. ederiz, kolay gelsin. Allah görüşürüz sağ olun. Abi işte bak, Böyle anlaştık. ben ne dedim girerken? Network yapacaksın dedim değil mi? Bedava bir sürü şey aldık. Sanki diğer para vermemişiz gibi. Uçakta bu arada bedava sınırsız sandviç var biliyor musun? Evet yanlış geldik. Evet. Çok heyecanlandık o yüzden. Umarım jet lag yaşamayız. Yaklaşık 13 saatlik bir uçuşa hazırlanıyoruz şimdi. Uçakta çalışacağım, toplantı yapacağım, yatırımcılarla görüşeceğim. İnternetimiz olacak çünkü diye düşünüyorum inşallah. Sonra uyumamayı planlıyorum. Uyuma lan bu arada. Niye? Uyursan şey olur çünkü jet lag yeriz bence. Hadi ya. Ben şahsen öyle düşünüyorum. 14 saat. Aynen. Sonra belki bir şeyler oynarım. Türk Hava Yolları'nın entertainment'ıyla. Aa VS atarız. Aynen. Veste bir şeyler veririz. Bakalım güzel bir yolculuk bizi bekliyor. Tamam. Acıktım bir de yemek yiyeceğim. Gidiyoruz abi. Ortaya denk geldik. İndik. Sonunda. Artık zaman kavramım kayboldu. Sıkıntılı. Sabah gittik, sabah geldik. Hala sabah. Sonunda geldik. Sao Paulo. İkinci memleket. Hiçbir bok gözükmüyor ama. Tudo bem, quero chá com gelo. Obrigado. Lo siento. Lo siento Luis'um, lo siento. Şimdi var ya senin yüzünden geçemeyeceğiz buradan. Tamam mı? Çok dikkat çekiyoruz. 3 kez pasaporta bakacaklarmış öyle diyor Fikret. Az önceki defa bakla çünkü dikkat çektik işte yani. Evet fazla En- yakışıklı. Yakışıklı. Şimdi bir daha gerçek kontrolden geçeceğiz. Asıl kontrol buymuş. Aynen business için geldik. İngilizcem çok iyi, Portekizcem de çok iyi. O yüzden şakıyorum sıkıntısız bir şekilde. Abi girdik. İçerideyiz. Business, obrigado, hola tudo bem. Dedik medik. Daldık içeri. Vallahi bu lan. Hadi. Evet bu. Hadi. İşte bu. Bir saat sonra. İşte bu. Let's Bak go. kıyafetlerimin bir önemi yok. Kıyafetlerimin önemi yok. İçinde günlüğüm var. 6 yaşından beri. Önemli günlük önemli. 124 Brezilya reali. İyi mi? Yani kaç para biliyor musun? Kaç? 22 dolar falan gayet iyi. Gayet iyi. İyi. Çıktık aldık. Hazar baba. Hazır o. Sağ olsun. Şurada taksiye darlıyorlar. Dikkat edin. Uber'e binince devam. 13 saat yolculuk geldiğimiz yetmemiş gibi. Otele bir şimdi 1 saat daha gidiyoruz yani. Artık yoruldum yolculuktan ve oturmaktan. Yani mesela şimdi bak 1 saatlik yolculuk. Trafik var mı bilmiyorum ama yani trafiksiz eğer 1000 TL. Gayet iyi. Ülke genel olarak ucuz. Alım gücü bizim yüksek Türkiye'nin Brezilya'ya göre. Bakacağız. Geldik.
Bunun adı Villa Nova Concesa. Doğru binanın adı. Villa Nova Concesa. Villa Nova Concesa da semtin adı. Etiler gibi. Lüks muhit. Vinicius Junior. Dolares. Dolares. Yes. Sonunda geleceğim. 75 saatlik. Bu ne lan? Sonunda. Zil mi bu? O evet. 7 saat. Bence let's go. Let's go. Amacımız 2 ay içerisinde Brezilya'da benim en az 8 kilo vermek bu arada. En az. 8 kilo. Aynen. Böyle kas kazanmak. Burası ortak çalışma alanı. Hı. Aynen. Dışarısı çok derin gezmek. Oo, tropik bir bahçe. Aynen Brezilya'da tropik bahçe. Ve burada böyle bir çift kapı şey var. Çift kapı. Tüm sahpalara göre. Arka kapanmadan ön açılmıyor. Her yerde böyle bu arada. Garip bir şey anlatayım ama. Burada kapıdaki güvenliklerin hiçbirinde silah falan yok yani. Ben bu adamı öldürürüm istesem. Şu biraz kassa da. Evet biraz. Saat 7. İbupere'ye parkına gidiyoruz. Her sabah koşu yapacağız. Full et yiyeceğiz. Good olup döneceğim galiba. Oğlum çok keyifli değil mi etraf? He? Çok keyifli değil mi? Çok keyifli aynen. Orman gibi bak. Bayağı keyifli. Parkta bir sürü insan fotoğraf çekiyor bu arada. Öyle mi? Galiba o fotoğrafları parayla satıyorlar. İnsanlar koşarken. Aa, olabilir. Tenis kortu var. Futbol sahası var. Benim kankiler var Brezilyalı. İnşallah bulurum onları. Geçen geldiğimde arkadaş olmuştum. Ha bak millet ayaküstü yemek yiyor. Böyle Amerikanvari barbeküler. Barbekü mü dedin ona? Büfe. Etiler Marmaris. Etler var mı? Etler var. Şabips. Canım selam lan böyle. Her yerde muz satılıyor bak. Evet, muzcu, şeyci dayı, ananasçı. Kamerayı gezdirmek biraz problem. Aynen neye güvenerek bunu yaptığımız hakkında bir Evet, fikrim yok. çok da doğru bir hareket yapmıyoruz aslında. Ama Siker... daha önce ilk geldiğimde cumartesi sabah bu parka koşmaya geldim. Abi 1000 kişi koşuyor. 1000 kişi. Ve sabah daha 6.30 falandı geldiğimde. Şu anda da yedimiz herkes koşuyor yine zaten. Ve ben maraton var sandım bu kadar insan koşunca. Biri geliyor. Ve abi bir Allah'ın kulu obez olmaz mı? Bırak obezi. Yani bir kişi birazcık kilolu olmaz mı ya? Kadını erkeği yaşlısı genci. Herkes fit. Bak hop, Bak mesela. hop oradan bisiklet. Ben çok turist olduğumu düşünmüyorum. Onların rengine benziyorum. Ama Can çok turist şu an. Can'ı bir görseniz her bakayım. Şuna bak. Kötü mü oğlum? Kıllarını da kesmişler. Bak bu park bayağı büyük. Tamam mı? Ve gerçekten insan trafiği oluyor. Yani insanla çarpışabilirsiniz. Bir de her yerde belediyenin, Sapalı Belediyesi'nin böyle yaptığı yerler var. Hindistan cevizi suyu, fresh ama. Türkiye'de asla böyle bir şey yok. Ben normalde Hindistan cevizinden nefret ederim. Ama yani inanılmaz iyi. Böyle farklı farklı şeyler satıyorlar. Güzel bir mekan yani. Şu an burada en kral insan bu olabilir burada. Yanlış anlamayın yani. Biz de iyiyiz yani. Yani fena değil. Düzeleceğiz. Biz bir süre koşmayı deneyeceğiz. Denemeyeceğiz, koşacağız. Ha koşacağız pardon. Biz denersek koşarız. Onun ne güzel, insanlar ne güzel kanka. Bambaşka bir memleket. Bambaşka memleket. İkinci vatan. Evet koşumuzu yaptık. Bunca. Agora duas coca água. Garrafa de ismo. Sayılarına sokacağım. Sim. Obrigada. Bir dakika hazır mı? Hazır bu kadar işte. Çekemedim ki. Onu söyle bak. Az. Şunu koyuyor, oradan soğutuyor falan böyle. Ha, oradan geliyor. Ablanın adını bilmiyorum. Abla şu an biraz gerildi zaten. Evet abla kamera görünce biraz gerildi. Tamam oturup içelim bunu. Gel otur bir şey vardı. Kanka hayat budur. Ha kapanmış bir de. Hindistan cevizi suyu dedik. Evet. He. Direkt akıttı oradan işte. Ben o farklı meyve sandım. O Hindistan cevizi miydi o? Türkiye'de yok bundan. Türkiye'de gene kurumuşu var. Bu taze. İçinde biraz su oluyor. Aynen bu taze. Şimdi kuruyunca tadı değişiyor garip bir şekilde. Ben onu sevmiyorum. Süte dönüşüyor bildiğim kadarıyla. Ama bu direkt su. Yani içinde biraz şekerli, mineralli. İnanılmaz iyi tadı yok mu? Evet inanılmaz bir tadı var abi. Evet şimdi içecekleri içtik. Yes. Vücudum güneş alsın diye soyunacağım şimdi. Vitaminleri aldık. Sabah şu an daha saat
8. Saat 8. Güzel başlangıç. Şimdi gideceğiz. Duş, muş vesaire. Sonra saat 9'a toplantım var. Orada 3 Türkiye'de. Ondan sonra saat 12'de bizim Brezilya ekibiyle Synapse'de buluşacağız. Onlarla bir hoş geldin 5 gittin öğle yemeği. Ondan sonra spor basarız. Bence şeyden sonra basalım. Öğleden sonra basalım sporu. Bence. Düşüncem o. Sence? Basalım. Basalım mı? Direkt basalım. Olur tamam. Değil mi gösterdiğiniz? Aynen. Biz mesela bunu Brezilya için yaptık ya. Bence bunu her ülke için yapıp Türkiye'de dahil olmak üzere. Fonksiyonel. Güzel, şurada spor salonu var, oraya geleceğiz. Enes Yılmazer gibi anlatsana burayı. Böyle şey. Hemen Dur bekle. İtalyan mermeri. İnanılmaz bir işlem. Detayların inceliği beni benden alıyor. Kendinizi burada hayal edin. Arkadaşlarınız size burada kokteyller veya kokteyller yaparken siz bar alanında oturarak bu mermerin sadeliğini ve zarafetini hissedebilirsiniz. Saat 12.30'da toplantımız var. McAfee Brezilya ekibiyle beraber. O saate kadar bir kahve içelim. Sonra da ben telefonda mailler falan işler vesaire. Sonra da gideceğiz. Kahveler içildi, maillere cevap veriliyor. Saat 12.30'da yani 12'de çıksak bence iyi olur. Bir saat sonra. Bir restorana gideceğiz. Öğle yemeği, ekip tanışması. What do you want to eat? You choose. Okay. Ecuera salmon grelhado. You like English. Yeah, in English. You can do it in Portuguese. Like, we can put a subtitle if you want. Whenever you are ready. Hello guys, how are you? Umberto, Here in Brazil, together with my friend Mustafa. Nice. this guy is the best salesman in all Brazil. Yeah man, we try sell millions of dollars with telegrams. Yes. Like fit technology. Exactly. And Karine, Rafaela Hello, are new friends. Hi, guys. And I want to donate to you. Discord coming here, officially. Okay. Discord Discord, yeah. coming here, officially. Really? And I Good. going officially. Okay, explain it. Drink alcohol. This is fried. We pay. This is $1,000. with cheese, and it's very good. It's pastel. And this pastel. is Brazilian. Bro, we are doing business, okay? Just wait a minute. Bro, the girls wanted to explain the Şimdi espresso içiyoruz. Bunlar kahve manyağı. Ben anlamadım niye. Sürekli kahve içiyorlar. Aslında bu kadar kahve çok iyi bir şey değil. Bir de kamu spotu. Bunları yemiyoruz arkadaşlar. Ama şimdi tatlı yiyeceğiz. Arkadaşlarımıza, ekip arkadaşlarımıza Turkish Delight lokum getirdik. Aslında bende ceviz sucuk falan da var. Onu Humberto'ya vereceğim. Humberto'ya da şey verdim bu arada. I love this one. Coffee from Turkey. I tried today. Abi Türk kahve seti. kahvenin ana batınına getirdiğimiz şeye bak. Evet biraz ayıp. Şimdi bunu deneyecekler bakalım. This is not chocolate. Ya, This is, lokum. 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 Hey, guys. Okay, Turkish delight tasting. Good, very good. This is very good. Appreciate. This is not chocolate. No chocolate. It's sweet. Jello. Jello. Ne diyorlar oğlum? English? Here we have a canned. Aha. The name is Jujuba. Like this? Nice. This is similar. A traditional candy. This is very traditional. Like if you go to Turkey, like the first thing that they will bring you this and baklava, of course. But you cannot bring baklava because you need to eat fresh. Hatta Türk kahvesinin yanında getiriyorlar diyebilirsin. Yeah, and lokum is always and always eating with the Turkish coffee. Do you know what's Turkish coffee? No. Turkish coffee is like espresso, but it's totally different and Stronger. strong, very strong. And everybody in Turkey is drinking Turkish coffee. Everybody. When you go to homes, like my mom's house, they will first serve you the Turkish coffee. And it's a tradition. For example, if they offer you Turkish coffee, and if you refuse, they understand that you're hungry, and they serve you food, and after they serve you coffee. But like there is some small tricks that we do as a culture in Turkey. Perfect. I don't drink coffee, so I'm always hungry. Yeah, me too. Me too. Karin yanımdaki arkadaşımız 37 yaşında biliyor musunuz? I'm telling them that you are 37. Yes. Bir de bize bak abi, bir de bize bak. 26'ya girdim anasını satayım, 35 yaşında girdim. aynen. Bir de şunlara bak. Bro, how old are you by the way? 43. 43? Good, no? You're a mature guy man. Good. She's 28, 28.
Not too young, but not old She enough. looks Turkish by the way. You look Turkish, yeah. Bro, the prime of the man is 40 years old, okay? What is the price? The prime is however you feel. Married man. You're not married. I'm dying. You're not married, man. No. You will. We will live together. Okay, I was. What do you say man? Out of 10? Oh, 8. 8. Good. Bir anda yağmur başladı. Baksana bir anda yağdı ve durdu. Tropikal iklim abi. Sivrisinekler içimizden geçti ama var ya bak. Ya çok Pan- sivrisinek var. Pantolonun üzerine nasıl sürüyor ben anlamadım nasıl yapabiliyorlar. Çok sivrisinek var, dikkatli olun. Arkadaşlar sarılma aşısı olduk. Amazon'a falan gideriz diye ki muhtemelen gideriz. Sonra bir hafta boyunca ateşimiz çıktı. Benim bu arada bayağı yüksek ateşim çıktı. Sonra derimiz inceldi garip şey yani. Evet, garip- Yani incelmedi garip bir ama aşı. hissiyat olarak böyle deri incelmiş gibi. Ya garip bir şey o. Sırt Farklı bir ağrısı aşı. falan filan yani. O kamerayı çok tutma da. Evet, bu kameraya biraz dikkatli olmamız lazım. People enjoy after work. You go to drink a little bit. And stuff Yeah. like that. Humberto is my best friend. Selamlar. Video bitirmeden önce aklıma bir şey geldi. Onu da söyleyeyim de öyle bitirelim. Bu arada videonun başıyla son arasında 8 kilo farkım var. Belki 10 kilo da olabilir. Bahsetmeden geçmeyeyim. Sadece 15 günde 8 kilo falan verdim. İnsanlar çoğu zaman zenginliğin ne demek olduğu hakkında hiçbir fikirleri yok. Yani örnek vereyim. Mesela siz bir ürün üretmek istediniz. Japonya'dan, Çin'den, Almanya'dan, oradan buradan 100 TL'lik bir ürün aldınız, malzeme aldınız ve Türkiye'de bunları birleştirip bir ürün yaptınız. Sonra da gittiniz komşunuza bunu 150 TL'ye sattınız. Cebinize 50 TL girmiş gibi oluyor değil mi? Aslında zenginleştiniz ya cebinize 50 TL girdi. Ama aslında öyle değil. Ülkeyi fakirleştirdiniz. Aynı zamanda kendinizi de fakirleştirdiniz. Çünkü ülkeye para sokmadınız. Ülkeden para çıkardınız ve sağdan alıp sola koydunuz. Bu aslında zenginleşmenin yolu değildir. Bizim birinci görevlerimizden biri de ülkemizi zenginleştirmektir. O yüzden ihracat ithalattan 1000 kat daha önemlidir. Zaten yani kendi dilimizde konuşan, aynı kültürden geldiğimiz insanlara bir hizmet vermek veya ürün satmak çok da zor olmasa gerek. Ya zaten aynı kültürden geliyoruz. Önemli olan daha önce hiç görmediğimiz, hiç duymadığımız, hiç görmeyeceğimiz veya duymayacağımız, hiç yolda karşılaşmayacağımız insanların problemlerine çözüm bulabilmek. Onların ne sıkıntıları var bunları anlayabilmek. Zaten bu yüzden de şu an Brezilya'dayız. Biz McAfee olarak yaptığımızı çok anlatmıyoruz ama biliyorsunuzdur McAfee olarak bu sene obsesif yani takıntılı bir şekilde şirketimizi küreselleşmeye odakladık. Şu an Brezilya'dayız ama Romanya, Polonya, Özbekistan, Kazakistan, Ukrayna, belki Endonezya, Hindistan ve daha birçok ülkeye hizmet sunacağız. Orada hiç görmediğimiz insanların, hiç duymayacağımız insanların hayatlarına bir değer katacağız. Ki zaten şu an Brezilya'da bir sürü müşterimiz var. Cielo, Nestle, daha adını bilmediğim birçok lokal markalar. Betano, Superbet. Aynen. Sonrasında favelalarda, Rio de Janeiro'da, Sao Paulo'da, Manaus'ta birçok bizden gelir elde eden insanlar var. Binlerce. Bu insanları tanımıyoruz, isimlerini bilmiyoruz. Bizim sayemizde Allah'ın adı şükür yani gelir elde ediyorlar. Bunu tüm dünyada yapmak istiyoruz ve yapacağız da. Bu sene obsesif bir şeyde buna odaklandık. Ve size de önerim eğer bir şey yapmak istiyorsanız öncelikli olarak yandaki üst komşunuzun ya da alt komşunuzun ne sorunu var deyip buna çözüm üretmek değil. Bunu yapan binlerce insan var. Odaklanmanız gereken şey sizin kıtalar ötesi, deniz aşırı yerlerdeki insanların ne sorunları var ve ben bu sorunlara nasıl çözümler getirebilirim? Zaten kurdan korunmanın yöntemi de, zenginleşmenin yöntemi de, ülkeyi geliştirmenin yöntemi de budur. Yani ihracattır. Video izlediniz. Daha bu videonun sonrası çok daha güzel şeyler olacak. Mesela 2 hafta sonra burada çok büyük bir happy hour yapacağız. Birçok müşterimizle beraber 50 tane kişi gelecek. Onları da ikinci vlogun ikinci partında yayınlayacağız. Şu an sahildeyiz. Campero, Kumpari, nerede olduğunu bildiğimiz random bir yere geldik. Ama bugün pazar. Normalde full time çalışıyoruz ve çok disiplinli bir şekilde sabah 6'da kalkıyoruz. Koşuyoruz. Sadece protein besleniyoruz. Spora gidiyoruz haftada 6 gün ve deli gibi çalışıyoruz. Akşam 8.30'da uyuyoruz. Bak Brezilya, Sao Paulo'da bir gün ne klaba gitmişliğimiz var, ne akşam bir yere çıkmışlığımız var. Yani bulunduğumuz muhitten bile çıkmadık yani. O kadar yani sadece odaklandık. Bir yeri gezmedik bile. Sadece bugün ilk defa araba kiraladık ve bugün plaja geldik. Daha çok güzel şeyler yapacağız. Bu sene McAfee hakkında inanılmaz gelişmeler olacak. Ha bu arada şunu da söyleyeyim aklıma geldi. Zaten bunu yapmak kolay değil. Yani küresel açılmak, başka insanları üretmek kolay değil ama zaten kolay olsaydı herkes yapardı. Kolay ulaşılan şeyin değeri de yoktur.
Yani o sebepten dolayı her zaman ulaşmanız gereken şey başkalarının yapmadığı, ulaşamadığı şeyler. Cennete gitmek için bile ölmek gerekir. Çok sıcak oğlum. Mısır, yağsız, tuzsuz, karbonhidrat. Günde 150 gram protein, az bir karbonhidrat ve yağla beraber sadece 15 günde 8 kilo verdik. İnanılmaz bir, şu an tişörtüm çok bol ama inanılmaz kilo verdim. Aynı şekilde Can da öyle. Bir 15 gün daha buradayız. Erken döneceğiz ülkemize. Ve muhtemelen bir 8 kilo daha vereceğim.